Bazen insan şunu fark ediyor. Ailesiyle ilgili bir şeyler var ama tam da adını koyamıyor. Mesela evinin içinde yabancı gibi hissettiğin, o bitmek bilmeyen soğuk sessizliğin ağırlığı altında ezildiğin oldu mu hiç? Ya da en çok ihtiyacın olan o anlarda babanın başını okşamasını beklerken o sevgiyi ancak bir başarıya endeksli hissettiğin o gizli yetersizlik duygusu. Veya annenin senin iyiliğin için diye kurduğu o cümlelerin aslında senin özgürlüğüne nasıl kilit vurduğunu fark ettiğin o anki his. Peki ya yarım kalmış bir vedanın, erken bir kaybın ya da evin terk edildiği o anın bıraktığı boşluk? Hala o boşluğu başka insanlarla doldurmaya çalışıyor olabilir misin? Neden hep aynı haksızlığa uğruyor ve neden en sevdiklerin tarafından en derinden yaralanıyorsun? Eğer bu sorulardan biri bile kalbini sızlatıyorsa doğru kapıdasın. Niyet kapısında bugün Ho'oponopono'yla travmatik aile ilişkilerini şifalandırıp dönüştürüyoruz. Bu videoda neler mi bulacaksın? İlk olarak Ho'oponopono'nun %100 sorumluluk bilinciyle tanışacaksın. Karşındakini değiştirmeye çalışmadan tüm şifanın aslında kendi içinde olduğunu keşfedip özgürleşeceksin. Sonra aile bağlarındaki o ağır travmaları adım adım şifalandıracak özel bir Ho'oponopono meditasyonunu artık kendi başına uygulayabilecek bir yetkinliğe ulaşacaksın. Atalarından devraldığın ama aslında sana ait olmayan o kedere ve öfkeyi sevgiyle özgürleştirmeye hazırsan, Hadi başlıyoruz. evet, harika bir giriş oldu gerçekten. Şimdi dinleyicilerimiz için çok kısa bir çerçeve çizelim istiyorum. Yani Ho'oponopono kelimesi ilk başta kulağa biraz tekerleme gibi gelebilir. Hani bilmeyenler için söyleyelim, bu aslında çok eski bir Hawaii kökenli problem çözme ve şifa yöntemi. Ama biz bugün işin sadece o mistik felsefi boyutuna falan takılmayacağız. Bunun psikolojik ve nörolojik olarak zihnimizi nasıl adeta hacklediğine odaklanacağız asıl. Çünkü girişte bahsettiğimiz o ağır duygular, işte boğazda düğümlenen o hisler falan sadece soyut şeyler değil. Hayır, hiç değiller. Hayatın tam ortasında somut engellere dönüşüyorlar çünkü. Kesinlikle öyle. Bir danışan annesiyle yaşadığı o çözülmemiş, görülmez sorunu alıyor ve yıllar sonra romantik bir partnerle birebir aynen tekrar yaşıyor. Döngür kendini tekrar ediyor. Ya işin en ürkütücü tarafı da bu zaten aslına bakarsan. Yani düşünsene farklı bir yüz, farklı bir isim, hatta bazen bambaşka bir şehir oluyor ama hissettiğin o çaresizlik, o köşeye sıkışmışlık hissi tıpatıp aynı. Evet, bir de dışarıyı suçluyoruz sürekli o anlarda, değil mi? Aynen öyle. Zihnimiz o noktada bize çok klasik bir oyun oynuyor işte. O da hep dışarıya çeviriyor. Diyoruz ki neden hep beni buluyor bu narsistler? Ya da neden hep aynı haksızlığa uğruyorum ben? Hani hep başkaları suçlu, hep dışarısı hatalı gibi. Hı hı. Oysa meseleye içeriden baktığımızda tablo çok daha net. Yani çocukluğunda yeterince görülmemiş, duygusal olarak onaylanmamış bir birey düşün mesela. Bu kişi büyüyor, yetişkin oluyor ama iç dünyasında adeta dibi delik bir kovaya dönüşüyor. Bunu biraz açalım. Yani aslında kişi dışarıda sürekli o kovayı dolduracak birilerini arıyor hayatı boyunca. Çok doğru. İş hayatında patronundan çılgınca bir onay bekliyor mesela. Romantik ilişkilerinde partnerinden sürekli bir sevgi kanıtı istiyor falan. Ama dışarıdan o kovaya ne kadar sevgi, ne kadar başarı veya takdir dökülürse dökülsün, o içsel boşluk bir türlü dolmuyor işte. Çünkü akıp gidiyor alttan. Kesinlikle akıp gidiyor. Çünkü kovanın dibindeki o delik, bugün çalıştığın o havalı ofiste ya da partnerinin evinde açılmadı ki. O delik yıllar önce o ailenin evinde açıldı. Orayı onarmadan dışarıdan döktüğün her su, yani her sevgi kırıntısı sadece geçici bir ferahlama sağlıyor. Sonra yine aynı boşluk, yine aynı his. Vay canına. O zaman tam bu noktada şu sessiz travma meselesine geliyoruz. Yani insanlar genelde travma deyince hani böyle akıllarına sinema filmlerindeki gibi büyük trajedileri, bariz şiddet içeren olayları falan getiriyor ya. Evet, hep bir bağırış çağırış, büyük olaylar bekleniyor travma dendiğinde. Evin içindeki o söylenmeyen sözler, masadaki o ağır sessizlik, kapıların sessizce ama öfkeyle kapatılması. Dışarıdan bakıyorsun, gayet normal, işte pazar kahvaltıları yapan, mutlu bir aile fotoğrafı görüyorsun. Aynen, ama içerisi adeta bir buzdağı. Peki bu durum kişiyi ileride nasıl etkiliyor asıl? İşte o buz da zamanla kişinin kendi gerçekliği haline geliyor maalesef. Çocuk o ortamda hayatta kalabilmek için duygularını dondurmayı öğreniyor. Hissizleşiyor bir nevi. Bu çocuklar büyüyüp iş güç sahibi olduklarında dışarıdan bakıyorsun, her şey harika, çok başarılı görünüyorlar falan. Kariyere odaklanıyorlar muhtemelen. Tabii ama içerideki o buz kütlesi hiç erimediği için diğer insanlarla kurdukları bağlarda her zaman bir mesafe, bir kopukluk oluyor. Kendi duygularına bile o kadar yabancılaşıyorlar ki yakınlık kurmak onlar için resmen bir tehdit haline geliyor. Yani çok acı bir durum aslında. Ve bu sessiz travmaların bence en sinsi, en tehlikeli olanlarından biri deneyebiliyor musun? Sevginin kontrolle tamamen iç içe geçtiği o anlar. Hani o meşhur hepimizin bir şekilde duyduğu bir cümle vardır. Senin iyiliğin için yapıyorum. O cümle var ya gerçekten inanılmaz bir ağırlıktır. Bence dünya tarihindeki en iyi manipülasyon silahı olabilir bu. Hani nükleer bombadan bile daha etkili. O kadar masum, o kadar sevgi dolu görünür ki dışarıdan itiraz edemezsin. İtiraz ettiğin an nankör olursun çünkü. Aynen öyle. Bireyin kendi kanatlarına vurulan bir kelepçe. Sonuç ne oluyor peki?
Bir bakıyorsun yetişkin olmuşsun, kendi başına bir kafede kahve siparişi verirken bile içten içe acabalarda boğuluyorsun, yanlış mı yaptım diye suçluluk duyuyorsun. Bireyselleşemiyorsun yani. Çünkü iraden elinden sevgi kılıfıyla çoktan alınmış oluyor o süreçte. Bu yetişkinler hayatlarında bir krizle karşılaştıklarında, bir ilişkileri bittiğinde falan sorunun o anki partnerde veya işte patronda olduğunu sanıyorlar hemen. Şöyle düşün, senin zihnin anne ve baban tarafından sen daha 3 yaşındayken yüklenmiş çok eski antika bir işletim sistemiyle çalışıyor. Evet. Aradan 30 yıl geçmiş, hayatına yeni bir partner veya yeni harika bir iş giriyor. Sen yepyeni, son model bir uygulamayı bu 30 yıllık virüslerle dolu eski sistemde çalıştırmaya çalışıyorsun. Sistem doğal olarak sürekli çöküyor, hata veriyor. Ve sen de zannediyorsun ki sorun o yeni uygulamada. Aynen. Ekrana bakıp bu partner bana yaramadı veya bu şirket bana göre değil, uygulama bozuk diyorsun. Sorun dışarıdaki o yeni uygulamada değil ki. Arka planda sessizce çalışan o eski kodlarda aslında. Kesinlikle öyle. Ve işin matematiğine bakarsan bu çöküşler aslında birer hediye, biliyor musun? Yani yaşadığımız o tekrarlayan krizler, paramparça olan ilişkiler filan birer ceza değil kesinlikle. Nasıl yani? Hediye derken? İşletim sisteminin sana sürekli "lütfen beni güncelle, artık bu kapasiteyi kaldıramıyorum" diye hata mesajı vermesi bu aslında. Hatta bazen dışarıda büyük bir kriz bile olmaz. Durup dururken, her şey yolundayken o ruhsal daralma gelir insana. O gece yarısı gelen artık hafiflemek istiyorum hissi. Aynen o. İşte kaynaklar bunu spiritüel bir uyanışın ayak sesleri olarak tanımlıyor. Sorunun patron, eş, ekonomi veya diğerleri olmadığını anlama aşaması. Şifanın o eski kodları yazanları suçlayarak değil, o kodları kendi içinde güncelleyerek başlayacağını idrak etme anı diyebiliriz. Tamam, işte burası kaynakların en can alıcı noktasına geldiğimiz yer bence. Sorun bizim içimizdeki o yazılımdaysa, biz bu virüslü yazılımı, o hatalı kodları nasıl sileceğiz peki? Yani Ho'oponopono öğretisinin o ünlü 4 mantrasına iniyoruz şimdi. Biz genelde %50 benim hatam, %50 onun hatası gibi bir dengelemeye çok alışkınız toplum olarak. Ama Ho'oponopono diyor ki hayır, her şey senin sorumluluğunda. Evet, bu öğretinin aslında en yanlış anlaşılan ve en radikal adımıdır. %100 sorumluluk demek. Tam orada araya girebilir miyim? Çünkü burada dinleyicinin içindeki o öfkeli çocuğun isyan edeceğini çok iyi biliyorum ben. Düşünsene, biri çocukken terk edilmiş. Belki fiziksel ya da psikolojik şiddet görmüş, yok sayılmış. Şimdi biz bu kişiye dönüp bu senin sorumluluğunda dediğimizde bu resmen kurbanı suçlamak gibi, hani victim blaming gibi hissettirmiyor mu? Kesinlikle. İnsan demez mi? Bana bunca acıyı çektiren o. Neden faturayı ben ödüyorum ki? Bu itirazında o kadar haklısın ki insan psikolojisi doğal olarak kendini korumak için her zaman bir suçlu arar. Ama işte burada sorumluluk ile suç tamamen farklı iki kavramdır. Farkı ne tam olarak? Şöyle ki, Ho'oponopono sana babanın seni dövmesi senin suçundu demez asla. Bu çok korkunç bir çarpıtma olur zaten. Sana söylediği şey şudur. Evet, o olay yaşandı ve bu korkunçtu. Geçmişi değiştiremezsin artık. Ama o olayın senin zihninde bıraktığı zehirli kaydı 30 yıl boyunca içinde taşımak senin seçimin. Yani o hissi beslemek bizim elimizde. Aynen öyle. O kurban kimliğine tutunup bugünkü ilişkilerini o filtreyle sabote etmek senin seçimin demek istiyor. Kendi algında, kendi zihninde olanların tek patronu sensin. Kurban psikolojisi sana dışarıdan bir haklılık verir ama gücünü tamamen elinden alır. Çok doğru. Direksiyonu başkasına veriyorsun. Kesinlikle. Direksiyonu o sana zarar veren kişiye teslim etmiş olursun. Sorumluluk almak ise acı çekmiş olabilirim ama iyileşme gücü sadece benim elimde. Direksiyonu artık ben geçiyorum demektir. Vay canına, gücü eline almak. Yani haklı kalarak acı çekmektense sorumluluk alıp özgürleşmeyi seçiyoruz aslında. Bana bunu yaptılardan, bunun bende bıraktığı izi temizlemeyi seçiyorum, harika bir geçiş. O zaman şu işletim sistemindeki o eski virüsleri temizlemeye yarayan o 4 satırlık antivirüs yazılımına, yani mantralara geçelim. İlk adım özür dilerim. Evet, birinci adım bu. Az önceki itirazımın ışığında çok net anlıyorum ki bu özür o travmayı yaşatan kişiye gidip sen haklıydın boyun eğiyorum demek falan değil. Peki biz kime ve neden özür diliyoruz tam olarak? Kendimizden özür diliyoruz aslında. Yıllarca o ağır bavulu sırtımızda taşıdığımız için, kendi değerimizi başkalarının davranışlarıyla ölçüp kendimize eziyet ettiğimiz için. Kendimize haksızlık ettiğimiz için yani. Çok doğru ve evrene dönüp bilerek ya da bilmeyerek içimizde taşıdığımız o karanlık frekansla benzer toksik insanları, benzer olaylara hayatımıza bir mıknatıs gibi çektiğimiz için zihinsel bir özür diliyoruz. Yani diyoruz ki bende bu acıyı yaratan, bu zehirli döngüyü sürdüren tüm bilinçaltı kayıtlarım için sorumluluk alıyor ve kendimden özür diliyorum. Kalkanlar inince de ikinci mantra devreye giriyor kaynaklarımıza göre. Lütfen beni affet. Bu da yine çok içsel bir diyalog anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Tamamen içsel. Yani başkalarına hissettiğin kin yüzünden
kendi bedenimi, kendi hücrelerimi zehirlediğim için lütfen beni affet diyoruz. Aslında burada çok ince bir mekanizma işliyor bence. Öfke, bizi o nefret ettiğimiz insana görünmez kancalarla bağlayan en güçlü duygu çünkü. Affedilmeyi talep ederek kendi varlığımızdan o bastırılmış öfkelerin, o sinsi kırgınlıkların etrafımızda ördüğü zincirleri kırmayı istiyoruz aslında. Kesinlikle çok doğru ifade ettin. O bağları koparmak asıl mesele. Ve hemen ardından da o direnci un ufak eden kelime geliyor, üçüncü mantra. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. En can yakan, seni en çok ağlatan deneyime dönüp teşekkür etmek, insan zihni için inanılmaz büyük bir sıçramadır gerçekten. Bunu biraz açalım istersen. Yani insan kendisini sürekli eleştiren, belki de aşağılayan bir ebeveyne nasıl içten bir şekilde teşekkür edebilir ki? Bunun arkasındaki asıl mantık nedir? Mantık, olan bitene değil, olanın sana ne öğrettiğine odaklanmaktır. Seni sürekli eleştiren o otoriter babayı düşün mesela. O babanın varlığı, aslında evrenin sana kendi onayını ve değerini kendi içinde bulmalısın. Sürekli dışarıda arama deme şekli olabilir. Bir tersine işleyiş var yani. Evet, o acımasız figür, sen kendi gücünü eline alana kadar seni iten sert bir öğretmendir aslında bakarsan. Acının içindeki bu dersi görüp, bana kendi ayaklarım üzerinde durmayı öğrenmem için, bu zorlayıcı rolü üstlendiğin için teşekkür ederim dediğinde, artık o kişiye öfke duyamazsın ki. Düşman bir anda bilge bir öğretmene dönüşür. Müthiş bir yeniden çerçeveleme taktiği aslında bu. Reframing dedikleri olay, neden ben savaşını bitiren, artık beyaz bayrağı çekip kendi iç huzurunu ilan eden bir an. Ve gelelim antivirüs programımızın o son kod satırına, en güçlüsüne. Seni seviyorum. Evet, en yüksek frekans. Bu o toksik eylemi veya o zararı sevmek değil. Kendi geçmişini, o karanlık anılarını, yara almış, korkmuş, köşeye sinmiş o kendi küçük versiyonu sevgiyle kucaklamak aslında. Yani karanlık bir odaya sopayla girip karanlığı dövemezsin ki. Sadece ışığı açarsın ve karanlık yok olur. Sevgi de burada tam olarak o şalteri indiren frekans görevini görüyor. Çok güzel bir örnek verdin. Tüm bu mantralar birleştiğinde mantığın o kalın duvarlarını aşıyor ve bilinçaltının derinliklerinde paslanmış, kilitli kalmış kapıları açan bir maymuncuk işlevi görüyor. Zihne yepyeni bir gerçeklik tanıtıyor. Peki, şimdi zihinsel olarak bu felsefeyi cebimize koyduk diyelim. Sorumluluk bizde. Antivirüs yazılımı elimizde ama kaynaklarımız işin sadece felsefede kalmaması gerektiğini, bunu pratik bir eyleme dökmemiz gerektiğini çok net vurguluyor. Kesinlikle pratik olmadan kalıcı olmaz. O yıllardır içimizde taşıdığımız, omuzlarımızı çökerten o zehirli bağları somut olarak nasıl dönüştüreceğiz? Tam burada dinleyicilerimizin kendi evlerinde güvenle uygulayabileceği çok özel bir ritüelden bahsediliyor. Fakat benim burada sormak istediğim kritik bir şey var. Neden gümüş bir makas hayal ediyoruz ki? Ya da neden kordonları görüyoruz da sadece oturup kendi kendimize işte seni affediyorum deyip geçmiyoruz? Neden böyle tiyatral, böyle görselleştirmeye dayalı bir şeye ihtiyacımız var? Çok yerinde bir soru bu. Çünkü bilinçaltı mantıkla, öyle uzun uzun cümlelerle veya felsefi çıkarımlarla çalışmaz. Bilinçaltının dili sembollerdir, imgelerdir ve hislerdir. Yani düz cümleyi anlamıyor. Anlamaz tabii. Sen ona mantıklı bir açıklama yapsan da o bunu idrak edemez ama ona görsel bir metafor sunduğunda bunu yeni bir gerçeklik olarak anında kabul eder. Ritüel için kişi tamamen sessiz bir ortama geçer önce, derin nefeslerle kalp atışını yavaşlatır, kendini güvenli, bembeyaz böyle parlak bir ışık kozasının içinde hayal eder. Güvenlik hissi o kadar önemlidir ki burada. Sonra aradaki o hastalıklı bağı şifalandırmak istediği ebeveynini zihninde tam karşısına alır. Ve onları karşısına aldığında fiziksel bedenlerden ziyade aralarındaki o enerji alışverişini görmeye odaklanıyor o an. Yani siyah kalın halatlar olabilir, gri birbirine dolanmış pis iplen olabilir, belki de ağır boğucu bir duman bulutu. Evet, tamamen kişinin o bağı nasıl hissettiğiyle alakalı. Bu ipler az önce bahsettiğimiz o görünmez yükler aslında. Senin iyiliğin için denilerek atılan kör düğümler, yutkunulan öfkeler hep bunlar. Sonra kişinin elinde parıl parıl parlayan o gümüş bir ışık makası beliriyor. Neden gümüş? Çünkü sembolik olarak arınmayı, sterilizasyonu ve böyle kozmik bir temizliği temsil ediyor. Kişi bu makasla o simsiyah ipleri tek tek, bilinçli bir şekilde kesmeye başlıyor. Ama sadece izleyerek değil, o 4 mantranın çok daha derinleştirilmiş versiyonlarını sesli veya içinden söyleyerek eşlik ediyor bu kesme işlemine. Mesela ilk makas darbesini vururken şöyle diyorsun, sana karşı taşıdığım tüm bilinçsiz öfke, kırgınlık ve yardılar için içimde tuttuğum bu yükler adına özür dilerim. Çok etkili. Sonra ikinci ipi kesiyor. Aynen. İkinci ipi keserken bu ilişkiye ikimizin de ruhuna zarar veren tüm kısıtlayıcı düşüncelerim ve duygularım için lütfen beni affet diyorsun. O kalın siyah halatların koptuğunu zihninde canlı canlı görürken de bu deneyim bana kendimi tanıma, gücümü elime alma fırsatı verdiği için sana teşekkür ederim diye ekliyorsun. Ve son kordon koparken? Son kordon koparken de o nihai cümle geliyor. Seni olduğun halinle, tüm eksikliklerinle kabul ediyorum ve seviyorum. O ipleri kestikten sonra ritüelin can alıcı kısmı başlıyor asıl. Karşımızda duran o koskoca anneyi veya babayı,
Hani bize her zaman kural koyan, güçlü, sarsılmaz görünen, belki de çocukluğumuzu o katı otoritesiyle ezen o devasa figürü, zihnimizde bir anda kendi yaralarıyla debelenen küçük, korkmuş bir çocuk olarak görmeye başlıyoruz. Çok vurucu bir andır o. İnanılmaz, yani 5-6 yaşlarında belki de kendi anne babasından sevgi görmediği için köşeye sinmiş, titreyen bir çocuk, o kadar güçlü bir an ki bu. Karşınızdaki o zalim otorite figürü bir anda eriyor ve yerine yaralı, sevilmemiş bir insan kalıyor sadece. Neden bunu yapmak biyolojimizde bu kadar büyük bir fark yaratıyor peki? Çünkü insan beynindeki o amigdala bölgesi karşısındaki o yetişkin ebeveyni bir tehdit olarak algılar hep. Geçmiş travmalardan dolayı ona karşı sürekli bir savaş veya kaç tepkisi üretir içeride. Vücudun sürekli kortizol yani stres hormonu salgılar. Ancak sen zihninde onu yaralı ağlayan 5 yaşında bir çocuk olarak imgelediğinde evrimsel biyolojin hemen devreye girer. Bir çocuğa düşman gibi bakamazsın tabii. Kesinlikle bakamazsın. Beyin anında o savaş kaç modunu kapatır, kortizol üretimi durur, yerine oksitosin yani şefkat ve bağ kurma kimyasalları salgılanmaya başlar. Sinir sistemine de tehlike geçti, artık rahatlayabilirsin mesajı gider doğrudan. Vay be. O zaman biz o makasla kordonları kesip karşımızdakini o yaralı haliyle, sevgiyle serbest bıraktığımızda sadece böyle psikolojik bir rahatlama falan değil, hücresel düzeyde fiziksel bir biyolojik tahliye yaşıyoruz aslında. Zehri vücuttan kelimenin tam anlamıyla atıyoruz. Tam olarak öyle oluyor. Ve aslında o kişiyi affetmekten öte, o kişinin içimizde yarattığı o korkunç hayaleti azat etmiş oluyoruz. Zihnimizdeki o karanlık, korkunç köşeyi boşaltıyoruz. Aynen öyle. Onları o yaralı halleriyle kendi yollarına gitmeleri için tamamen özgür bırakıyorsun. O bağ artık senin enerjini sömüren siyah bir halat değil, koşulsuz sevginin altın rengi, incecik, zarif bir bağına dönüşüyor. Senden hiçbir şey emmeyen, seni aşağı çekmeyen sağlıklı bir bağ. Ritüeli tamamladık, kan ter içinde kaldık belki, ağladık, karanlık kordonları o gümüş makasımızla kestik ve hayaleti içimizden çıkardık diyelim. Yarın sabah saat 8'de uyandığımızda dışarıdaki gerçek hayatta ne değişecek? Yani o sürekli iğneleyici laflar sokan annemiz bir anda melek olup bize harika krepler mi yapacak? Yoksa her fırsatta bizi acımasızca eleştiren babamız durup dururken sarılıp seninle gurur duyuyorum mu diyecek? Ya bu işte en büyük yanılgılardan biridir. Onların karakterleri sihirli bir şekilde ertesi sabah değişmeyecek maalesef. Ho'oponopono bir başkasını böyle uzaktan kumandayla değiştirme yöntemi değildir. Hani bir sihirli değnek beklemiyoruz. Kesinlikle beklemiyoruz ama değişecek olan çok temel bir denklem var ortada. O denklem de şudur: kişi değişir, kişinin algısı değişir, algı değişince de ilişki zorunlu olarak dönüşür. O eleştirel baban ertesi gün sana yine aynı o kırıcı sözü söyleyebilir ama senin işletim sistemin artık güncellendiği için eski virüsler sende çalışmaz. Harika. Oklar sekiyor yani. Aynen öyle. O söz eskiden kalbine böyle bir bıçak gibi saplanırken şimdi içinden rüzgar gibi geçip gider. Yani o zehri kendi isteğimizle içmeye bırakıyoruz aslında. Onun sözlerini beni sevmiyor şeklinde değil de kendi sevgisizliğini yansıtıyor. Bu tamamen onun problemi şeklinde yepyeni bir filtreyle duyuyoruz. Kesinlikle öyle. O bahsettiğin kalkandan seken oklar gibi tam olarak. Sen alıştıkları o reaksiyonu göstermediğinde, o eski kurban rolünü oynamadığında bir süre sonra karşı tarafında sana olan davranışı zorunlu olarak değişmeye başlar. Çünkü eski oyun artık işlemiyordur karşısında. Geçmiş bir pranga olmaktan çıkar, seni bugünkü o güçlü, empatik ve sınırlarını net çizebilen insana dönüştüren çok sağlam bir omurgaya, bir temele dönüşür. Evet, yaşanan o haksızlıklar, o baskılar sihirli bir silgiyle hafızamızdan kazınmıyor elbette. Geçmişi zaten değiştiremeyiz ama geçmişin bizde bıraktığı o anlam ve bedenimizdeki ağırlığı kökten değişiyor. Anılara baktığımızda acı çeken zavallı birini değil, o yangından güçlenerek çıkmış, bilgelik kazanmış yepyeni birini görüyoruz. İşte nihai özgürlük tam olarak bu bence. Başkalarını değiştirmek için, onlara ne kadar hatalı olduklarını ispatlamak için harcadığımız o devasa, bizi günden güne tüketen eforu tamamen bırakıyoruz. Ve bu, kendi içsel kodumuzu temizlediğimizde, sadece ailemizle falan değil, hayatımızdaki tüm ilişkiler bir domino taşı gibi sırayla dönüşüyor. Çünkü o güncellenmiş yeni işletim sistemi, dış dünyadan sadece kendi frekansına uygun sağlıklı ve destekleyici ilişkileri, doğru insanları kendine çekmeye başlıyor. İş görüşmesinde artık patronun gözünde babamızı aramıyoruz mesela. Yeni partnerimizde annemizin vermediği o eksik onayı dilenmiyoruz. Çünkü kendi içindeki boşluğu sen kendin o sonsuz sevgiyle doldurmuş oluyorsun çoktan. O dibi delik kova içeriden onarıldı, artık dışarıdan gelen sevgi o kovada birikiyor, taşıyor ve inan bana etrafını da beslemeye başlıyor. Bizi dinleyen o güzel insana son bir soru sorarak toparlamak istiyorum. Bugüne kadar atalarının, anne ve babanın o içi ağır taşlarla dolu kapkaranlık duygusal bavullarını sırtında taşımak için devasa bir yaşam enerjisi harcadın. Şimdi o gümüş makasla bağları kestin. Ellerini şöyle bir silk bakalım. Ellerin bomboş, omuzların hafifledi ve tamamen özgürsün. Omuzlarından kalkan bu devasa ağırlığın boşalttığı o taze enerjiyle yarın sabah uyanıp sadece ama sadece sana ait olan o yepyeni hayatı inşa etmeye ilk nereden başlayacaksın?
Niyet Kapısı yayınlarında Ho'oponopono'nun dönüştürücü gücüyle hayatın en derin noktalarına dokunarak yaralarımızı şifalandırmaya devam ediyoruz. Sınav kaygısından kariyer yolculuğundaki tıkanıklıklara, atasal karmadan gelen blokajlardan, modern ilişkilerdeki dengesizliklere, hak arayışındaki sıkışmışlıktan ilahi adaletin gecikmiş hissine kadar seni sınırlayan her alanı birlikte arındırıyor ve bilinç seviyeni adım adım yükseltiyoruz. Tüm bu derinleşme sürecini kaçırmamak ve bu arınma yolculuğunda bizimle yürümek için kanala abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutma güzel insan. Gelecek bölümde Ho'oponopono ile yeni hayatını tasarlama, kendi hayatını bilinçli şekilde yeniden yaratma konusunu konuşacağız. Artık sadece temizlik yapmayacağız, arınmış bir zihin ve sevgi dolu bir kalple en yüksek hayallerini somut bir gerçeğe dönüştürmenin yollarını keşfedeceğiz. Peki, kendi hayatının mimarı olmaya hazır mısın? Biz Niyet Kapısı'nda her hafta Salı günü saat 16'da yepyeni içeriklerle tam burada seninle buluşmaya devam edeceğiz. Kendi mucizene biden yolda sevgiyle kal güzel insan.